Merhaba psikoloji severler. Hayatını değiştirmek istiyorsan bu videoyu izlemelisin. Serimizin 3. bölümüyle sizlerle beraberiz. Eğer ilk 2 videoyu izlemediyseniz şuradan tıklayarak ilk 2 videoya ulaşabilirsiniz. Bu haftaki bölümde hayatımıza şöyle bir kuş bakışı bakacağımız bir kağıt kalem çalışması yapacağız. Hayatımda neler yolunda gitmiyor, neler yolunda, nelerden memnunum, nelerden değilim, neleri değiştirmekle başlayabilirim? Bunlara karar vereceğiz. Hani zaman zaman kendini böyle bir mutsuz hissedersin, tatminsiz hissedersin ama nedenini bilemezsin ya. Heh, işte öyle zamanlarda da bu bölümde anlatacağım çalışma işine yarayabilir. Kalem kağıt kullanacağımız bir çalışma olacak. Intro girerken kağıdınızı kaleminizi alın, gelin. Lafı uzatmadan hemen egzersize geçiyorum. Kağıdı kalemi aldıysanız başlayalım. Kağıdı önünüze koyun ve kağıdın tam ortası merkezi olacak şekilde büyükçe bir daire çizin. Bu daireyi çizdikten sonra bu dairenin içine merkeze doğru gittikçe küçülen 9 daire daha çizeceksiniz. Yani toplamda kağıdımızın üzerinde 10 tane iç içe daire olmuş olacak. Şimdi eğer daireleri çizdiyseniz bu daireyi önce 4'e bölün. Büyükçe bir artı çizerek bunu yapabilirsiniz. Ardından bu 4'e böldüğünüz dilimleri tekrar 2'ye bölün. Yani toplamda daireyi 8 eşit dilime bölmüş oluyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi kağıdımızın üzerinde büyükçe bir daire ve içinde 9 tane daha daire ve 8 tane dilim var. Şimdi bu görmüş olduğunuz desen sizin hayatınız. Dilimler ise hayatınızın çeşitli alanları olacak. Bu videoda ben 8 tane alan seçtim. Siz isterseniz ilerleyen zamanlarda bu alanların isimlerini değiştirerek daha farklı alanları da ekleyebilirsiniz. Çıkartma ya da çoğaltma yapabilirsiniz. Şimdi bu 8 dilimi isimlendireceğiz. Yani her bir dilimimizin bir başlığı olacak ve bu başlık bizim hayatımızdaki çeşitli alanları temsil edecek. Lütfen söyleyeceğim başlıkları dilimin dış tarafına yazın. Birinci dilimin başına sağlık yazın. İkinci dilimin başına kariyer. Üçüncü dilimin başına aile. Dördüncü dilimin başına aşk, romantizm. Beşinci dilimin başına para. Diğer dilime kişisel gelişim. Bir diğer dilime sosyal hayat, arkadaşlar. Bir diğer dilime ise eğlence ve hobiler yazın. Şu anda önünüzdeki kağıtta hayatınızın farklı alanlarını yansıtan 8 tane dilim var. Ve her bir dilim kendi içinde 10 parçaya bölünmüş durumda. İşte o iç içe daireleri çizerek biz aslında her bir dilimi 10'a bölmüş olduk. Peki şimdi ne yapacağız ve neden tüm bunları yaptık? Şimdi hayatımızın bu alanlarını puan vererek değerlendireceğiz ve olmasını istediğimiz hayatla şu an yaşadığımız hayat arasındaki farkı bir göreceğiz. Evet, ilk olarak isterseniz sağlık diliminden başlayalım. Lütfen bu dilimleri puanlarken benimle beraber gidin ve benim size sorduğum sorular doğrultusunda puanlama yapın. Genel olarak baktığınızda ruhsal ve bedensel olarak kendinizi ne kadar sağlıklı hissediyorsunuz? Şu andaki sağlık seviyenize, sağlıkla ilgili memnuniyetinize 10 üzerinden bir puan verseniz bu kaç olurdu? 10 üzerinden kaç seviyesinde kendinizi sağlıklı hissediyorsunuz? Şimdi diyelim ki çeşitli ağrılarınız var, sağlıkla ilgili sıkıntılarınız var ve 10 üzerinden 4 puan veriyorsunuz sağlıkla ilgili memnuniyetinize. Bu durumda şöyle yapacağız. Dairenin merkezini 0 olarak kabul edeceğiz ve dairenin merkezinden dışına doğru eğer 4 puan verdiysek 4 bölümü boyayacağız. Bu arada bu puanlamayı yaparken verdiğiniz puanlar lütfen sizin kendi memnuniyet algınıza göre olsun. Yani olması gerekene ya da olmasını istediğinize göre puanlamayın. Kendi memnuniyet algınızla cevap verin. Kendi içsel ölçeğinize göre değerlendirin. Unutmayın, amacımız kesinlikle 10 almak değil. Amacımız şu anda var olan hayat alanlarımızı değerlendirmek. Geldik ikinci dilime, kariyer dilimine. Eğer öğrenciyseniz burayı okul başarısı olarak da adlandırabilirsiniz. Peki burayı nasıl değerlendireceğiz? İş hayatınıza, kariyerinize baktığınız zaman gerçekten olmak istediğiniz yerde misiniz? İş hayatı ve kariyerle ilgili şu an bulunduğunuz noktadan
memnuniyet seviyeniz 10 üzerinden kaç? Diyelim ki bu sorunun cevabı sizin için 10 üzerinden 7. O zaman kariyer dilimindeki merkezden itibaren 7 tane dilimi sayıp bunları tarıyoruz ya da boyuyoruz. Üçüncü dilimimiz aile olsun. Aile durumumuzu değerlendireceğiz şimdi. Aile dilimini değerlendirirken şu soruların cevaplarını düşünün. Şu anki aile hayatınızdan ne kadar memnunsunuz? Ailenize yeterince vakit ayırabiliyor musunuz? Aile üyeleriyle olan iletişiminizin kalitesi ne durumda? İhtiyaç duyduğunuz sevgiyi, ilgiyi ve diğer ihtiyaçlarınızı aile ilişkileriniz ne oranda karşılıyor? 10 üzerinden buna kaç verirsiniz? Romantizm ve aşkla ilgili alanı değerlendirelim şimdi de. Şöyle bir aşk hayatınıza baktığınızda ne kadar memnunsunuz? Her şey yolunda mı? Duygusal ihtiyaçlarınızı ne kadar karşılayabiliyorsunuz? Şu anki var olan aşk hayatınızdaki durumunuzla 10 üzerinden buna kaç verirsiniz? Düşünün ve puanlayın. Beşinci olarak parayla ilgili dilimi değerlendiriyoruz. Şöyle bir maddi durumunuza baktığınızda genel olarak maddi durumunuzdan memnuniyetiniz ne durumda? 10 üzerinden kaç verirsiniz? İşaretleyin. Altıncı dilimimiz kişisel gelişim. Bu bölümde kişisel gelişim, bilgi, öğrenme gibi konularla ilgili eylemlerinizi düşünün. Böyle genel olarak baktığınız zaman kişisel gelişimle ilgili hayatınızdaki memnuniyet seviyeniz nedir? Kişisel gelişimle ilgili eylemlere, aktivitelere ne kadar vakit ayırabiliyorsunuz? Kitap okuyabiliyor musunuz? Kurslara, eğitimlere katılabiliyor musunuz? Kişisel gelişiminizi güçlendirmek adına neler yapıyorsunuz? Bununla ilgili şu andaki seviyenizden memnuniyet dereceniz nedir? Lütfen bunu düşünün ve buna göre değerlendirin. Yedinci dilimimiz sosyal hayat ve arkadaşlardı. Korona günlerinde sosyal hayatımız biraz sekteye uğramış olsa da şöyle bir genel olarak baktığınızda sosyal hayattan ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizden memnuniyet seviyeniz ne durumda? 10 üzerinden kaç verirsiniz? Arkadaşlarınız genellikle sevdiğiniz insanlar mı? Size destek veren insanlar mı? Arkadaşlık ilişkileriniz, duygusal ihtiyaçlarınızı ne oranda karşılıyor? İlişkilerinizin kalitesi ne? Bunu düşünerek 10 üzerinden bir puanlama yapın. Sekizinci dilimimiz eğlenme ve hobi. Efendim eğlenmeye vakit ayırıyor musunuz? Rahatlamak ve belki dinlenmek için bir hobiniz var mı? Eğer varsa buna yeterince vakit ayırabiliyor musunuz? Tüm dilimleri şimdiye kadar değerlendirdiğinizi varsayıyorum. Eğer henüz tamamlamadıysanız lütfen videoyu durdurun ve tüm dilimlerin puanlamasını tamamlayın. Ardından tekrar buraya gelin. Eğer tamamladıysanız puanlamayı şimdi şöyle ortaya çıkan tabloya şöyle uzaktan bir bakın ve size soracağım soruların cevabını düşünün. Ortaya çıkan bu tabloya baktığında ne hissediyorsun? Neleri fark ettin? Üzerine bir düşün. Çıkan bu tabloya baktığında sana iyi hissettiren alanlar hangileri? Memnun olmadığın, değiştirmek istediğin alanlar hangileri? Bunları fark et. Değişime ilk olarak hangi alandan başlamak istersin? Buna karar ver. Şimdi bu değiştirmek istediğin alandaki yani ilk seçtiğin alandaki puanına bir bak. Diyelim ki bu alandaki puanın 5. Peki 5 değil de kaç olmasını isterdin? 8 mi? 6 mı? 7 mi? Kaç? Kaç puan olsa gerçekten kendini iyi hissederdin? Diyelim ki 5 puan olan bir alanı 8 puana çıkarmak isterdin ve eğer çıksaydı gerçekten kendini iyi hissederdin. Peki 8 puana çıkarmak için neler yapman gerekir? Bunu anlayabilmek için kendine yine şu soruyu sorabilirsin. Diyelim ki bu puan 8'e çıktı. 8'e çıktığını nasıl anlardın? Hayatında ne değişirdi? Ne olsaydı 8 puan olurdu? Peki. Diyelim ki kişisel gelişimle ilgili kendimi geliştirmek istiyorum. O alanla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. İlk başlamak istediğim alan o. 10 üzerinden şu an 5 değerlendirmemde ve ben 8 olsun istiyorum. 8 olması için tam olarak neler yapmam gerektiğini davranış yazmam lazım. Yani somut, net şekilde yazmam lazım. Kişisel gelişimle ilgili mesela ne olsa 8 olurdu. Her akşam en az 50 sayfa kitap okusaydım mesela 8 olabilirdi. O zaman bunu bir not alalım. Her akşam 50 sayfa kitap okumak. Kişisel gelişimle ilgili bir kurs ya da eğitim almak. Hedeflerimi bundan sonra
yazılı hale getirmek. Mesela kişisel gelişimle ilgili yapabileceğim belli maddeler olsun diyelim ki. Evet. Eğer bunları yazdıysanız bunlar artık sizin ulaşılması gereken hedefleriniz. Lütfen bu yazdığınız davranışları SMART hedefler şeklinde, yani zaman sınırlaması olan, somut, net, gerçekçi bir biçimde yazın ve bu hedeflere doğru adım atmaya başlayın. Efendim, bu yaptığımız çalışmanın adı yaşam çarkı ya da hayat çarkı diye geçen ve koçluk uygulamalarında çokça kullanılan bir egzersizdir. Bu çalışmayla ne yaptık? Önce hayatımızın genel bir röntgenini çektik. Ardından size sorduğum sorularla bu röntgeni şöyle bir inceledik, teşhis ettik, tanımızı koyduk. Şimdi tedaviye geçelim. Tedavi için çeşitli hedefler belirleyeceğiz ve bu hedefleri reçetemize yazacağız. Şimdi değiştirmek istediğiniz alanlarla ilgili lütfen en az 2 tane hedef belirleyin ve bunları yazın. Hedefleri yazarken akıllı hedefler kriterlerine uygun olmasına dikkat edin. Akıllı hedefler nasıl belirlenir merak ediyorsanız onunla ilgili videoma şuradan ulaşabilirsiniz. Bu arada yönlendirdiğim bütün videoların linklerini açıklama kısımlarına da ekliyorum, merak etmeyin. Şimdi tedavimizin başlaması için reçetedeki hedeflere bir an önce başlamamız gerekiyor. Yani hedeflerle ilgili adım atmamız, bunları eyleme dönüştürmemiz gerekiyor. Hedeflere doğru ilerlerken eğer bu yolda pes etmemek, kararlılıkla devam etmek istiyorsanız arada motivasyonla ilgili çektiğim videoları izleyebilirsiniz. Hedeflere doğru ilerlerken sizi motive edebilecek çeşitli ipuçlarını motivasyon videolarımda paylaşıyorum. Hem buradan hem de açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. 3. bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım bu çalışmayla çeşitli farkındalıklar yaşamışsınızdır. Bu gerçekten çok sevdiğim güzel bir çalışmadır ve kendi hayatımda da bana çok çeşitli farkındalıklar yaşatmış, ara ara tekrarladığım bir çalışmadır. Yaşam çarkı çalışmasını hayatınızın farklı alanlarında, farklı zamanlarda uygulayabilirsiniz. Hatta eğer isterseniz bugün bu çalışmanızın üzerine bir tarih atıp ileride yaptığınız yaşam çarklarıyla aradaki kıyaslamayı görebilirsiniz. Ayrıca yaşam çarkındaki hayat alanlarının isimlerini değiştirebilirsiniz, çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Psikoloji ve kişisel gelişim konularıyla ilgili videolar eğer ilginizi çekiyorsa her hafta 2 yeni video yüklediğimiz kanalımıza lütfen abone olun. Aynı zamanda yorum yaparak ve videoya beğeni atarak bizim gibi kanalların çoğalmasını destekleyebilirsiniz.